Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü papatya ekmeği yapmak istiyorum. Malzemeler: 3 su bardağı un, 1 paket kuru maya, 1 çay bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığı kıvamına gelene kadar ılık su ekleyeceğiz. Üstü için susam ve çörek otu. Öncelikle ılık suyumuzu dökerek başlıyorum. Birazcık dökmem yeterli olacak. Unumuza göre hareket edeceğiz. Şimdi bunun içine bir küçük paket instant mayamız var, kuru maya. Hemen onu ekledim. Şekerimizi içine ilave ediyorum. Güzelce fermente olmasını sağlayacağım. Sütümüzü de üstüne ilave edeceğim, ılık sütümüzü. İçine ılık sütümüzü de ilave ettim. Biraz da bu şekilde mayayı açacağım. Şimdi içine artık unumuzu ilave ediyorum. Bir de tuzumuz vardı. Tuzumuzu da ilave edeyim. İkinci bardak unumu da ilave ediyorum. Güzelce çırparak devam edeceğim. Sonra artık yoğurma aşamasına geçeceğim. Bu da 3. bardak. Hamurumuzu güzelce yoğurdum. Şimdi artık kapaklı bir kaba hamurumuzu un serperek alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde kulak memesi kıvamında yumuşaklığı olacak. Artık kapağını kapatıp kabımızın dinlenmeye alıyorum. Hamurumuz güzelce kabarmış. Şöyle de göstereyim size. Bekledi bir yarım saat kadar. Şimdi biraz üzerine un atıp güzelce artık şekillendireceğim ve artık dışarıya alıyorum hamurumuzu. Görüyorsunuz, çok güzel puf puf bir hamurumuz olmuş. Yumuşak bir hamur olacak, ona dikkat edin. Şöyle hemen aldım. Şimdi artık şekillendireceğim. Hamurumuzu şöyle yaydım. Şimdi artık 7 parçaya böleceğim. Hemen şöyle, bu birinci, ikinci, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2, 4, 6, 7. 7 tane hamurumuz oldu. Yani 6 tane bölünce 7 tane, 7 eşit parçamız oluyor. Şimdi bunları yuvarlayacağım ve ekmeğimizi şekillendirmeye başlayacağım. Hamurlarımızı bu şekilde 7 parçaya ayırdıktan sonra güzelce yuvarladım. Böyle bir kek kalıbım var. Kek kalıbımın altına kağıdı serdim. Şimdi kenarlarına, büyüdüğü zaman hamurlarımız pişerken zaten büyüyecek, yapışmasın diye kenarlarına yağ sürüyorum. İyice sürerseniz ekmeğiniz de çok rahat bir şekilde çıkar. Şimdi hamurlarımızı artık kek kalıbımızın ortasına koyuyorum. Bunlar biraz daha bu şekilde bekleyecek. Tıpkı bir çiçek gibi düşünün. O şekilde çiçek ekmeğimiz olacak. Şöyle bu şekilde biraz daha bekleyecek. Hamurumuz iyice kabarsın. Ondan sonra fırın zamanı. Hamurumuz gördüğünüz gibi güzelce böyle dinlendi. Güzelce kabardı. Böyle bir unlu su karışımı yaptım. Görüyorsunuz. Şimdi bunu üstüne güzelce süreceğim. Daha parlak ve daha güzel ekmeğimiz olacak. Şöyle her yerine güzelce süreceğim. Isınmış olan fırınımızı hemen yollayacağım tepsimizi.
Harika bir şekilde bol bol sürdüm. Bu kadar yeterli. Şimdi üstüne neyiniz varsa evde artık, susam olur, çörek otu olur. Hepsini üstüne gezdirebilirsiniz. Çok güzel ekmeğimiz olacak. Göreceksiniz, piştikten sonra da harika olacak bu karışımla. Şimdi biraz da çörek otum var. Çörek otumu da şöyle hemen bir gezdireyim. Evet, ekmeğimiz fırına gitmeye artık hazır. Fırına koydum. 200 derecede artık yüksek derecede pişecek ve ekmeğimiz puf puf, çıtır çıtır fırından çıkacak. Çiçek ekmeğimiz fırından çıktı. Görüyorsunuz, harika, çok güzel bir şekilde ekmeğimiz olmuş. Çok sıcak şu anda. Biraz sonra sunum zamanı. Papatya ekmeğimiz fırından çıktı. Çemberinden çıkardım. O kadar güzel, yumuşacık, çıtır çıtır ekmeğimiz olmuş. Üstü çıtır, içi de yumuşacık, sünger gibi ekmeğimiz olmuş. Siz de bu tarifi yaparak evinizdeki ekmeklerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Gerçek lezzetler. Hemen şöyle bir de şuradan koparayım. İçine tereyağını, sıcak sıcak dumanı üzerindeyken hemen güzelce tereyağını sürelim. Mis gibi eriyor hemen içinde. Şöyle kapatacağım ve tam yeme zamanı bunu. Çok güzel olmuş. Annemin ellerine sağlık.